Herkese merhaba. Şimdiden herkese iyi bayramlar. Bir canlı yayın yapacağımı söylemiştim ve karşınızdayım. Evet, nasılsınız bakalım? Her şey yolunda mı? Herkes iyi mi? Nasıl gidiyor? Ramazan nasıl geçti? Bayrama nasıl giriyorsunuz? Hemen biri taban görelim diye başlamış. Katıla gelsin. Çok istiyorsa. Evet, herkese iyi bayramlar. Bugün resim yapıyordum. Size biraz göstereyim. Geçenlerde çünkü ben bu resimde bir eksik var. Yani böyle bazen bekler resim. Bir sene bile bekleyebilir. Hayır, OnlyFans açmayacağım. YouTube devam edecek. Ve oradaki yayınlar Patreon'da da olacak. O şekilde Patreon'da bazı ufak tefek üyeliklerim de var. YouTube'daki yayınlar var. Yurt dışından YouTube'a üye olamayanlar için özellikle Patreon, ama Patreon'u da daha geliştireceğim. Ama benden OnlyFans beklemeyin. Evet. Evet, resmi gösterecektim. Bazen bir resim yaparım, başlarım, uzun bir ara verebilirim. Neden derseniz, orada bir eksik görüyorumdur ama bir türlü içime sinmeyen bir şey vardır. Derim yani bir şey var, bir şey yapmalıyım. Ama o ilham bir türlü gelmez bana. Yani ne yapmam lazım? Bir türlü o ışık yanmaz. Ama olduğu zaman da zaten şey yapıyorum. Bu resim de yani bu yunuslar da duruyordu. Ya diyorum bu tamam. Ama bir şey patlatması lazım. Çok mu örtüşmüştü? İlk başta gri yaptım, pembe yaptım, sonra tekrar gri yaptım, mor yaptım. Şimdi de turuncu da ilerliyor. Daha bitmedi yani. Turunculara geçittim. Yogaya mesela şu sıra benim hala, bakarsanız şöyle göstereyim. Hala omzumdaki şey tam geçmedi. Burada da şu anda kinesio tape var. Bu sefer de ben bantladım. Yani bu tam geçmediği için istediğim gibi yapamıyorum. Yani bazı şeyleri yapıyorum tamam spor olarak ama bu sebeple eski tempoda yoga yapmıyorum. Ama illaki hani bir şekilde hayatımda ya da bazı hareketleri yapıyorum ya da spor yine de hayatım. Bakayım, ben biraz da resim de yapacaktım aslında. Yani de canlı yayında da. Sanat sepet şeyinden anlamaz diyorsun, abazan kitle. Ama şöyle bir şey var. Yani şey olan kesim de var. Bunlarla ilgilenen kesim de var. Teşekkür ederim. Şıklığıma övgü yaptınız. Ne diyeyim? Hatta ne şey yapacağımı tam bulamadım. Şu mor çorapları başka bir şeyle giyecektim. Bir YouTube yayınında giyecektim ama bugüne kısmetmiş. Yeşili çıkarmak istemedim. Yeşilden çok memnunum. Bugün YouTube canlı yayını üyelere gelecek. İmparator üyelere bundan sonra bir yayın gelecek. Kameranın altta olduğu bir yayın gelecek. Hani hep sorarsınız ya bana, eski Instagram canlı yayınları gibi yayın açmıyorsun, açar mısın falan diye. Pandemi zamanındaki yayınlar gibi falan diyorsunuz ya, işte o tür yayınları ben yapıyorum. Neydi adı? Daha fazlası YouTube katında. Ya mesela şöyle söyleyeyim, size bunu anlatacak olursam nasıl patladı görüyor musunuz? Yani ben şuraya güneşi yaptım sarı. Büyük ihtimalle oraya da biraz turuncular katacağım. Açıklamasını yapıyorum resimle ilgili. Şimdi
Ya deniz zaten lacivert su. Aynı zamanda turuncu renk de ikinci çakranın rengidir ve su elementi ile ilgilidir. Yani şöyle bir şey, aslında su elementinin rengi böyle su yeşili gibi bir renktir. Mavilerdir, laciverttir yani aslında. Yani mavidir suyun rengi. Ama mesela çakrasal olarak baktığımız zaman çakra rengi olarak turuncudur. O yüzden turuncuyu koyayım dedim. Bir de mavinin kontrastı zaten turuncudur. Yani şöyle söyleyeyim, turuncunun içinde mavi yoktur. Turuncu iki renkten oluşur. Sarı ve kırmızı. Sarı ve kırmızıyı karıştırdığın zaman bunun içinde beyazlar da var. Kırmızının farklı tonları falan da var. Bunu karıştırdığın zaman turuncu elde edebilirsin. Ay takur tukur sesler gibi. İki renktir. Dediğim gibi sarı ve kırmızı iki ana renktir. Üç ana renk var mavi. Dışta kalan renk mavi. Üç ana renk sarı, kırmızı, mavi. Ve dışarıda kalan ana renk mavi oluyor ve turuncunun kontrastı da mavidir. İçinde bulunmadığı için. O yüzden ikisi yan yana geldiği zaman turuncu ve mavi ikisi karşıt renkler olduğu için birbirini patlatır. Daha fazla görünür. Ortaya çıkar. Ama tabii bunu yaptığında çok riskli bir şey ve zor bir şey. Turuncu ve mavi karışırsa da içeride çamur gibi bir renk olur. O da yaramaz yani. Öyle bir durum. Ah evet. Çoraplardan bir şey anlayan. Evet. Şöyle bakıyorum. Yani durum öyle. Dediğim gibi böyle koyularını falan da süreceğim. Ondan sonra bir kuruyacak. Tekrar bir bırakacağım. Belki bu turuncuları deniz içine falan da katmayı düşünüyorum. Yayına denk geldiniz. Hoş geldiniz. Var ya bu videoyu YouTube'a da koyacağım. YouTube'a da koyacağım için müziği telifsiz yapayım dedim. Ay bu arada sonunda güzel çilek bulabildim bu arada. Ay bu müzik çok kötü. Yani şöyle kaliteli güzel müzik koyamıyorum. Hepsi telife giriyor. Yunusları farklı renkte yapayım. Ne renk yapayım? Neredeyse yarım kilo çilek bitiyor. Ama bakın küçücük. Böyle kamyonlarda çilek satılıyordu. Kamyonetlerde. Ama şöyle. Böyle elma gibi. Tabii asla alma. YTP'den bahsedin deniyor. Altılı masa dağıldı da eğer Yüksek Topuklar Partisi olsaydı hiçbir şey olmazdı bize. Dünyanın en dominant kadını. Teşekkür ederim. Var tabii ki. Tiesto telifsiz mi? Gerçekten mi? Emin misiniz ya? Ben onu araştırayım, açarım Tiesto o zaman. Teşekkür ederim. Hava çok sıcak üstünüz. Yo, incecik bir tane triko bu. Niye bassın? Yani şu anda o kadar da sıcak değil. Şu an artık Ramazan bitti mi? Bayram sınırları içine girdik mi? Bu arada bir şey göstereceğim size. Çileği en güzel nasıl yiyorsunuz biliyor musunuz? Yani resim yaparken çilek yemeye nereden geldik ama? Şöyle göstereyim. Biraz daha büyük bir çilek alayım. O kadar da küçük olmaz yani. Ne biliyor musunuz bu? Hindistan cevizi yağı. Organik Hindistan cevizi yağı. Şöyle neyse şimdi yapamayacağım. Parmakladım ya. Ve çileği sürüyorum ucuna. Böyle yapayım. ASMR videosu yapayım.
Böyle Hindistan cevizi yağlı çilek. Muhteşem oluyor. Gerçekten. Bunu nasıl bir tatlı yapabilirim onu düşünüyorum. Bir tane daha minik çilek alayım da parmağımdaki Hindistan cevizi yağını süreyim. Evet, çok güzel. Evet. Şıkır şukur sesler geliyor. Ya çikolata çok klasik şimdi, yani şey diyorsunuz, çikolatayla da iyi gider. Yani çikolatayı bilmiyorduk. Çikolata ne sürpriz bir şey. Yani çikolatayı herkes batırır. Önemli olan Hindistan cevizine batırmak daha bence ilginç oluyor. Ayakkabımı soran oluyorsa gösteririm birazdan ayağımda. Minik mi bence? Ne büyük? Yok, bugün masal okuma gelmeyecek. Masal okuma gelsin mi diyorsunuz? Evet. Yükselttik. Biraz da bu tarafta durayım. Bir tarafta da işte zeytin vardı. Onu da yapıyorum da. Ne diyor? Ücretli müzikler çaldığım, mantra söylediğim, sohbetli falan yalnızlar partisi yapalım. Ücretli Zoom. Zoom üzerinden hiç uğraşmadım. Ücretli olarak YouTube var. Birazdan zaten şey yapalım. Yalnızlar partisi mi yapalım yani? Birazdan İmparator yayını açacağım mesela. Üyelerime haber de vermiş olayım. Değişik fikirmiş. Venüs burcu mu? Venüs burcum ne biliyor musunuz? Boğa, Koçu da, Akrebi de. Yani şöyle söyleyeyim, Venüs Boğa'da yücelir, Terazi'de yücelir, Akrep de zarardadır. Yani öyle. Yani Koç'ta da şey değildir. Koç çok hızlıdır, çok ağır olurdur. Evet. Çorabımın markası ne? Çorabım tahmin edemediniz değil mi? Ay, iğrenç bir müzik ya. Şunu kapatayım mı bari? Ay, adamların müziğine laf ediyorum. Hem telifsiz dinliyorum, hem de laf ediyorum. Kıstım. Çorabım bir İtalyan markası. Hayır, değil. İtalyan markası diyorum. O her tarafta satılıyor, bahsettiğiniz marka. Benimki biraz daha zor bulunuyor. Evet. Tanımadığım insanlar videoma katılmak için başvuruyorlar. Gerçekten bu saçma değil mi? Niye kabul edeyim sizi? Mini elbiseli galeriden döndüğüm... Evet. O yayından daha iyisi işte üyelik yayınlarımda. Evet, doğru tahmin ettiniz. Doğru tahmin edenler var. Edin bir zahmet. Ya zaten kaç tane marka var ki Türkiye'de? Çok da fazla marka yok açıkçası. Şöyle birazcık geriye alayım kamerayı. Kamera dediğim telefonu. Biraz çalışayım. Belki çalışırken siz de görebilirsiniz.
Böyle bir şey düşünüyorum. Bu arada ben üyelik yayınlarında mesela şey yapıyorum. Şu kitapta mı okuyorum? Kama Sutra. Resmen ders kitabı gibi kitap. Ve ondan sonra arada sözlüğe çekiyorum. Bakın burada ne diyordu falan diye soruyorum. Yine ders yapabilirim bugün mesela. Ben birazcık resim yapacağım. Resim yaparken şöyle diyeyim. Turkuaz mı? Resim yaparken siz de izleyebilirsiniz. Yani şu mavilerini tamamlamak istiyorum. O koyu olan kısmı mavileri de kapatacağım. Bakayım zoom yap. Canlı yayında zoom yapılabiliyormuş. Bilmiyorum ben açıkçası. Evet. Birazcık daha. Ya şeyler gibi değilim ama mesela Instagram'a resim yapan kızlar var böyle tam şey işte çerçeveci şeyi tarzı resimler yapıyorlar. Yani sanatsal değeri yok. Şey yani illüstrasyon o tür şeyler. Yani öyle gibi ben size olan nasıl diyeyim böyle giyinmem daha ilgi çekiyor. O sebeple böyle giyindim. Zaten hani tarzımda da böyle bir şey vardır. Yani şu üstüm falan vardı. Öyle. Evet, bakalım. Şuraları. Ama resmen kırmızıya kaçıyor. Bundan da şey yapmam lazım. En çekindiğim olay bunun kırmızıya kaçması. Boyadığım kısmı. Ay evet yine kötü bir müzik. Kapatayım ben burayı ya. Evet. Birazcık daha beyaz süreyim. Biraz daha sarı süreyim ki dengelensin. Teşekkür ederim ya yok daha iyi olacak diyorum ya size yani bu nasıl demleniyor resmen demlenme demek bu yani ben eğer şey yapmıyorsam hani bazen böyle yapmıyorum bekletiyorum o zaman resim demleniyor zaten görebiliyor musun? Evet. Ya hele özellikle akşam üzeri öyle huzurlu, öyle güzel resim yapıyorum ki. Yani en sevdiğim zamanlar diyebilirim yani resim yaparken. Biraz güneş de vuracak resme. Çok güzel, huzurlu oluyor. Güzel müziklerle birlikte. Mesela daha bunun kuyruğu var. Oraları da boyamam lazım. Detay görebilecek misiniz bakalım? Alayım mı? Şimdi buraları yaparken bilmiyorum tabi detayını göremiyorsunuz. Ne oluyor biliyor musunuz? Şey yapıyor. Boyayı sürüyorum ve tam alttaki en kontrastlı olduğu için
değişik bir etki yapıyor. Yani birazcık riskli bir durum. O yüzden ikinci bir katta atmam gerekecek. Ya da böyle üstünden hafifçe. Ah. Ben buna devam ederim birazdan. Ya bana kalsa kaptırıp bitireceğim, yapacağım da sizi unutmuş gibi olmayayım. Görüyor musunuz? Heh, evet. Gayet güzel gidiyor ya. Hı hı. Normalde tabii müzik dinliyorum. Belki bir Instagram yayınında sadece Instagram'a yayın yaparım. O zaman müzik açarım. Sevdiğim müzikleri bir DJ gibi çalarım size. Bu yayını YouTube'a koyacağım için şimdilik çalmıyorum müzik. Hatta ben buraya birazcık daha sonrasında bir de sarı tonu koyarım. Sarı tonu bu güneşteki ışığı yansıtır. Ama gölgelerine yer yer mor da katabilirim. Ya da zaten alttan alta mor gözüküyor. Evet, birazcık daha açık alayım. Görebiliyor musunuz? Adem Havva'yı yapıyordum mesela, onları şimdilik bıraktım. Tekrar hayvanlara döndüm. Ya onlara da döneceğim. Mesela bambaşka bir resme de başlayabilirim. Ben de böyle oluyor. Bazen bir bırakıyorum, bir iki ay duruyor o resim, sonra geri dönüyorum. Böyle de bir şey var. Evet, Adem ve Havva. Şöyle, ay parmağım sıkıştı. Sizi yakınıma alayım biraz daha. Bakayım görebilecek misiniz? Güzel bir tripod aldığım için biraz rahat ettim. Yayın yaparken de bunu böyle koyuyorum, çekimimi yapıyorum. Biraz daha koyu bulmam lazım, koyulara girmem lazım. Turuncu kullanacağım. Çok riskli. Şurada belki burayı evet mor gibi, mor geçişli bırakabilirim. Çok da acele etmesem iyi edeceğim. Evet. Birazcık mavi falan katmam gerekebilir turuncuya ya da koyular, kahverengiler falan. Sonuçta yunuslar da kırmızıya dönsün istemeyiz. Yani ben istemem. Biraz daha pembe ve fuşya tonları olabilir. Evet. İkinci renk olarak pembe ve fuşya olması lazım. Ya bunları da yapa yapıyor insan, yani hazırlıyor. O zaman ben şimdi fazla da ilerlemeyeyim. Çünkü pembe ve fuşyaya geçmem lazım.
Ve şu anda bir yandan da yayındayken yanlış bir renk sürebilirim. Belki gün ışığında yine devam etmem daha iyi olabilir. Buralara da birazcık şey yapayım, turuncudan katayım. Evet, dediğim gibi turuncu ikinci çakradır ve su elementi ile ilgilidir. Yani ikinci çakra su elementi ile ilgili olduğu için, yoksa su elementinin rengi mavidir. Yani su elementi mavi, ikinci çakra turuncu, böyle oldukça ikinci çakrayı şifalandıracak bir resim yapıyorum şu anda aslında. Böyle şifa resimleri yapmayı düşünüyordum. Bu da onun gibi bir şey oldu. Evet, şimdi ben sizi tekrar yakınıma alayım. Oh. Evet. Biraz sessiz oldu ya. Şöyle ben tekrar müzik açıyorum. Güneş geriden geldiği için, ya güneş aslında Yunuslarda gölge olmasa o zaman ne olur biliyor musunuz? Kopkoyu olacak. Aslında burada yapmak istediğim şeyin güneşin sembol kısmı. Çünkü şurada da ay var. Güneş ve ay bir arada, yani yeni ay gibi bir başlangıç gibi bir şeyi temsil etmek istiyorum. Yani şeyi zaten çok fazla gölgeli değil Yunuslar, ama o tonundaki şeyler vardır ya, nasıl diyeyim size, böyle parlaklar, ışıklar falan, o sebeple. Bu arada ben hani kimine göre çok büyük bir yanlış, çok büyük bir suç mu diyeyim artık, ne diyeyim, suç değil de ay nasıl yaparsın denilen yapmıştım. Ben Yunuslarla yüzdüm. Bir doktor arkadaşım Yunus terapi yapıyordu. O yaptığı zaman sonra fırsat da olmuştu. Bir böyle yarım saat ya da 20 dakika falan Yunuslarla yüzdüm ve fotoğraflarım var. Bunu paylaşınca ama tabii yaptılar. Nasıl yaparsın falan diye kızdılar bana. Ya Yunus'u ben kapamadım yani. Gayet tatlıydı. Bir sürü aslında yine paylaşacağım da belki öyle reels falan, ama laf olur diye çekiniyorum. Yani sevdiğim bir hayvan ve çift çift hayvan yapıyorum. Mesela aklınızda da sizin var mı? Benim için bazı hayvanlar severim, önemli. Çift yunus var, çift baykuş var. Filleri ufak boy yaptım mesela. Yengeç var. Çeşitli hayvanları yapıyorum. Aslında babam at yapmamı istiyor da ben de at da çok klasik bir hayvan. Yani yapma açısından, yani böyle at, herkes at resmi yapıyor. O yüzden çok ata girişmedim. Ya da at yaparsam, yapacak olursam yapabilirim. Sevdiğim önemli bir hayvan. Belki rengini bambaşka yapacağım. Mor yapacağım atı falan, bilmiyorum yani. Ya da daha unicorn yapacağım. Attan ziyade unicorn yaparım herhalde. Çorabın parmak uçları. Bu çorabın parmak uçları nasıldı ya? Ben de bakayım. Böyleymiş. Mor oje var. Ya böyle sanki öpücükler var gibi çorapta. Leoparlı. Ben özellikle bahar aylarında file çorap giymeyi çok seviyorum. Böyle file çorap giyiyorum. Bu desenli bir file çorap. Özellikle ne oldu dedim. Özellikle seviyorum. Böyle renkli file çorap olsun. Mesela spor ayakkabıyla falan giyiyorum. Dışarı çıkarken, sokakta o şekilde. Dışarı, şimdi evde böyleyim. Evet. Neyse, ne çorap işte diyen de var. Teşekkür ederim. Yani bence de güzel.
Ya fileleri seviyorum ya. Ben üniversitedeyken de giyerdim. O zaman 2000'ler başıydı. Yani haftanın 2-3 günü ben file çorap giyiyordum. Yani spora da kombinleyebiliyorsun. Çok seksi de durabiliyor. Hi beautiful. Why don't you ever wear hold ups? Ha. Hold up'lar at my join. At YouTube join broadcasts. Yani. Ya da atları denizde yapacağım. Bir tane bir Instagram hesabı var. Böyle denizde koşturan atları yapıyor. Böyle bir şey yapabilirim bak. Denizde at. O güzel. Yani. Evet. Böyle var mı sorunuz? Ya da bir bayram mesajınız? Fotoğrafçılık grubuyla hipodroma. Ya biz de şeye gitmiştik biliyor musunuz? Ayasofya'ya gidiyorduk. Yani bir dönem ödevimiz vardı. 100'e 70 kara kalem yapıyoruz. Kaçtı? 5 ya da 7 figürlü hatırlamıyorum. Yani çok figürlü kompozisyon 7 miydi 5 miydi? Ayasofya'nın içinde ve figürlü kompozisyon. Model çalıştık eskizlerle o nasıl olur falan diye. Ve yani ben şey yapmıştım. Ayasofya'da cinayet gibi bir şey yapmıştım. Bir kompozisyon kara kalem. Yani haftanın bazı günleri Ayasofya'ya gidiyorduk. Yani ücretliydi ama bizim öğrenci halimizde de hani öğrenci indirimi de olmuyordu. Bize fazla gelmiyordu açıkçası. Ve tası tarağı toplayıp böyle kara kalem, duralit falan resmimizi Ayasofya'nın içinde resim yaptık. Yani Resim Heykel Müzesi'nde değil, Arkeoloji Müzesi'nde de resim yaptım. Orada da okula hazırlık zamanında zaten gidiyorduk. Saat 9'dan 12'ye kadar sanat öğrencileri için ya da sanat akademiye hazırlananlar için resim yapmalarına izin verilirdi. O şekilde yapıyorduk ama Ayasofya'da da resim yaptım. Ben bir gün o resmi göstereyim. Aslında daha bir şeyler de katmak isterim. O zaman ilgilendiğim konuydu zaten. Böyle cinayetler, seri kurban konusu. O sebeple böyle bir resmim olmuştu Ayasofya'da. Tabii o zaman sosyal medya olmadığı için o kadar koyamıyordum. Ama ben bazı şeyleri de koymayı düşünüyorum ara ara. Üniversiteden böyle fotoğraflar falan. O şeyleri, maceralar ya da ne yapacağım? Şöyle bir şeyler yapabilirim. Bir yandan anlatırım, bir yandan fotoğrafları koyarım falan. Evet. Ay şimdi çorapların tabanını merak etmişler. İmparator yayını için YouTube'a gireceksiniz. Orada katıla üye olacaksınız kredi kartınızla. Bu lazım. Dediğim gibi birazdan İmparator yayına geçerim. Evet. Haftaya İzmir Kitap Fuarı var. Yok ya geçmeyeceğim İzmir'e falan. ASMR videosu aslında çektim. Şeyini de yaptım. Yani hem sesi ayrı kaydediyorsun, videoyu ayrı kaydediyorsun. Örtüştürdüm. Ya bayram hediyesi gibi üyelere şey yapacağım onu. Yani yine imparator üyelere yapacağım. Ama böyle kısa bir teaser gibisini de size de bir paylaşım yaparım ama daha çok başındayım. Yani dediğim gibi böyle teknik işler var bayağı. Yani. Böyle işte. Çorap ve ayak yayını işte. Bunlar diyorum ya size. Üyeliklerde. Burada bu kadar. Ama özlemişsiniz sanırım. Benim yayın yapmamı. Güzel de renkler oldu. Tatlı bir çorap. Ya biraz da benim tarzım yani şu tarz kıyafetler falan. Hep öyleydi. Yani diyorum ya 20 sene önce de tarzımda hala tarzım. Evet. Böyle. Şimdi o zaman
zaman ben size bir ne yapayım? Yani iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Tabii ki ara ara storylerim olacak, postlarım olacak. Bugünlük bu kadar diyorum. Arayı çok açmayız. YouTube'da da canlı yayın yapacağım zaten yakında, merak etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi bayramlar herkese. Ha, bu arada güneş tutulması nasıl geçti? Aranızdan şey var mı? Sıkıntı yaşayan. Dediğim gibi henüz bitmedi. Tekrar ama bu turuncu bence daha tamamladı. Hatta ben buralara da turuncular katacağım. O zaman olacak işte resim. Umuyorum. Evet. Görüşürüz. İyi geceler. Hoşça kalın. Üyelerimi bekliyorum. İmparator üyelerimi birazdan YouTube'a. Bay bay.